Merhaba arkadaşlar, Bahar Taş Tasarım kanalına hoş geldiniz. Bugün bu kırmızı çember tacın yapımını göstereceğim sizlere. Saçaklı bir taç bu şekilde. Hem saçaklarını hem de bu çember kısmını nasıl yaptığımızı hemen göstereceğim. Bugün gümüş rengini yapacağım sizlerle. Gümüş rengi için bu şekilde 6 numara gümüş kristallerim var. Bunları tele geçirdim. Hemen yapımına geçiyorum. Burada yuvarlağımızı daha sonra birleştirebilmek için telimizin uç kısmında bir miktar boşluk bırakacağım bu şekilde. Yaklaşık bir 10-15 santim kadar. Daha sonra hemen bu şekilde kıvırarak kristalleri yerleştirmeye başlıyorum. Şimdi şu 3 tane kristali hazırladım. Ve bunu bu şekilde bekletiyorum. Şimdi diğer telime geçeceğim. Diğer telimde de ben hemen sadece 3 tane kristal geçirdim o tele. Başlangıç noktasını oluşturabilmemiz için. Yine aynı şekilde 15 santim kadar boşluk bırakıyorum. Yine bunda da 3 tane kristali yerleştiriyorum. Daha sonra bu ikisini birbirine monte edeceğim. Ve bu uç kısımlar diğer ucu birleştirirken bize lazım olacak. Bunları uçta bırakıyorum. Bu şekilde iki teli birbirine kıvırarak bu şekilde monte ettim. Ve bu başlangıç kısmını oluşturmuş oldum. Şimdi aynı şekilde devam edeceğim. Yalnız buna devam ederken bu boşta olan telimi yaklaşık yani bir çember oluşturacak şekilde biraz da fazlalık bırakarak kesiyorum. Ve tekrar araya çember tacımızın daha orta kısmının kalın olması için tel ilave edeceğim. Bunun için hemen bir parça tel kestim. İkiye katlıyorum bu şekilde. Ve bakın ikiye katladığım teli bu şekilde yerleştiriyorum. Kristallerin arasından geçirdim. Ve kıvırarak telimi monte ettim. Şimdi birkaç kez birkaç tane daha kristal yerleştirerek devam edeceğim. Fakat araya bir tane daha tel koymamız gerekebilir. Bu biraz ince kalacak. Çünkü 40 numara tel kullanıyorum arkadaşlar. Eğer elinizde daha kalın tel varsa arasına kullanabilirsiniz. Ben 40 numara kullandığım için daha tok durması için şimdi bir tane daha ilave edeceğim. Hep böyle 3 tane yaparak aralarda da bir kez döndürerek sıkı bir görüntü oluşması için kristallerimi sıkı bir şekilde yerleştiriyorum. Boşluk kalmamasına dikkat ediyorum. Bu şekilde. Şimdi bir tane daha tel yerleştireceğim araya. Bir parça daha tel hazırlıyorum. Ve bu şekilde araya yerleştiriyorum. Bunu da kıvırarak buraya monte etmiş oldum. Şimdi sadece bir tane telimde kristallerim var ve onları yaparak ilerleyeceğim. Bakın bu şekilde
kristallerimi yerleştirerek istediğiniz uzunluğa gelene kadar bunu uzatacağız. Başımızın ölçüsüne göre yapabiliriz. Eğer kendimiz için yapıyorsak. Kendimiz için yapmıyorsanız da ben yaklaşık olarak 50 santim kadar yapıyorum. 50-53 santim kadar. Şimdi bittikten sonra tam ölçüyü vereceğim sizlere. Şimdi bunu istediğim uzunluğa gelene kadar aynı şekilde devam ettireceğim. Ve bağlantı kısmını nasıl yaptığımı göstereceğim size. Arkadaşlar aksesuarımız istediğim uzunluğa geldi. Bu şekilde daire oluşturacak şekilde hazırladım. Şimdi ölçüyorum boyunu. Boyunu ölçtüm. 53 santimetre. Şimdi bunu birleştiriyoruz. Bu şekilde iki ucundan da telleri bıraktım. Başlangıç noktasında da bırakmıştık. Bitirdiğimiz noktada da 2 tane tel bıraktım. Şimdi bunları bu şekilde sıkıca çapraz bir şekilde birbirine monte ediyoruz. Bunu da diğer tarafa doğru doluyorum. Ve şimdi buradaki dalların herhangi bir tanesini böyle kıvırarak buradan keseceğim. Şimdi pensemi aldım. Pensemle bunu kesiyorum buradan. Diğer teli de yine aynı şekilde onu da keseceğiz. Ve çemberimiz bu şekilde oluşmuş oldu. Şimdi saçakları nasıl ekliyorum buna? Onu göstereyim sizlere. Şimdi ben 5 tane saçak yapıyorum bu aksesuar için. 4 tanesini hazırladım. Bakın bu şekilde saçaklarımızı hazırladım. Şimdi bir tane de nasıl yaptığımı görmeniz için sizlerle birlikte yapacağım. Şimdi kristalimi geçiriyorum. Yaklaşık 80 santimetre uzunluğunda bir telim var. Bu şekilde telin orta kısmında bir yerde boncuklarımı yerleştirmeye başlıyorum. Orta kısmından yapmamın sebebi uç kısmından başladığımda yapması daha zor olabiliyor. Böyle iki taraflı çalışmış oluyoruz. Daha kısa oluyor telimiz. Daha rahat geçirebilirsiniz bu şekilde. Ama uç kısmından da başlarsak aynı şey olur. Bakın bu şekilde boncuğumun içinden tersten içinden geçiriyorum. Ve telimizi böyle çektirdiğimizde bakın bu aradaki mesafeyi ayarlıyorum ve yerleştiriyorum. Aynı şekilde bu işlemi telimizi istediğimiz uzunluğa getirene kadar devam edeceğim. Teker teker geçireceğim boncukları. Bakın tersten tekrar içinden geçiriyorum. Bu şekilde yerleştirmeye devam ediyorum. Ben birkaç tane daha yerleştirip nasıl monte edeceğimi göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar, bu şekilde telimin bir ucunu bu kadar bir boşluk bırakacak şekilde hazırladım. Bu kısmı da bırakıyorum ki bunu taca monte etmek için kullanacağız.
Şimdi yarısını bu şekilde hazırladım. Diğer yarısını da bu diğer taraftan yapmaya devam edeceğim. Şimdi diğer taraftan da aynı şekilde boncuklarımı geçirerek istediğim uzunluğa gelene kadar yapmaya devam ediyorum. Şimdi diğer yapmış olduğum aksesuarın, bu saçakların aynı uzunlukta olması için bunu ölçüyorum. Bakın diğerini burada bitirmiştim. Bunu da aynı şekilde son bir tane ekleyerek bitiriyorum. Bitirirken bu şekilde uç kısmını böyle kıvırıyorum. Şu yukarıya kadar, dip kısmına kadar kıvırıyorum. Ve telimi buradan kesiyorum. Ve burayı da batmaması için bu şekilde pense yardımıyla sıkıştırıyorum. Şimdi 5 adet saçağımız hazır. Bunları şu uç kısımlarında böyle bırakmıştık. Buralardan yerleştireceğiz. Şimdi bakın bu şekilde aynı tellerimizi keserken nasıl doluyorsak bunları da aynı şekilde buraya dolacağım. Buraya sardıktan sonra güzelce dip kısmından keseceğiz. Ucunu sıkıştırdıktan sonra bu şekilde hazır. İstediğimiz sıklıkta diğer saçaklarımızı da yerleştiriyorum. Bu şekilde dallardan bir tanesine böyle kıvırarak monte ediyoruz. Fazla kalan ucunu da kesiyorum. Ve sıkıştırıyoruz onu da. Bakın bu şekilde. Ben diğer kalan 3 taneyi de yerleştireyim. Arkadaşlar aksesuarımız bu şekilde hazır. Bakın böyle saçaklarını da ilave ettik. Bu saçakları istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Siz bunları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz uzunluğunu. Sayısını da isterseniz azaltıp arttırabilirsiniz. Aksesuarımız bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.